Evet arkadaşlar, şimdi Ferrara'dayım. Bir tane hostel buldum. Orada kaldım. Çünkü çevrede hiçbir şey yokmuş. Neden? Çünkü bugün The Springsteen konseri varmış. O yüzden şehir tıklım tıklım. Ben de şansa biri iptal etmiş, öyle buldum. Yoksa onu da bulamayacaktım yani. Şimdi markete gidiyorum. Birkaç bir şey alacağım. Çevrede zaten hiç camping yok. Airbnb yok. Hiçbir şey yok. Şimdi Ferrara'da biraz yürüyorum. Şöyle göstereyim size sokakları. Arkadaşlar bakın, ağaç o kadar yaşlanmış ki ama direklerle bir şekilde bağlamışlar, desteklemişler. Birkaç yıllık ağaç. İnanılmaz. Evet arkadaşlar, burası Ferrara'nın meydanı. Geniş, güzel bir meydanı var. Hareketli. Burada da çok fazla turist var. Şimdi Ferrara'dan ayrılıyorum. Güneyine gidiyorum. Miglio diye bir şehre gidiyorum. Bakalım, orada devam edeceğim tura. Şimdi şöyle küçük bir çarşısından geçelim, bakalım neler varmış neler yokmuş. Ardından devam edeceğim. Ben kilise zannettim. Burada durdum. Fakat tuvaletim gelmişti. İçeri girdim. Burası aslında bir mezarlık. Böyle İspanya'da da böyle mezarlar görmüştüm. İtalyanlarda ve İspanyollarda mezarlıklar biraz daha farklı. Tabutları veya insanların küllerini bu duvarların içine koyuyorlar. Sonra da kapatıyorlar. Açabiliyorsunuz, temizleyebiliyorsunuz. Burada bakın, mum yakmışlar. Çiçekler koymuşlar. Ayrıca güzel yerleri de herhalde satın alıyorsunuz veya kiralıyorsunuz, bilmiyorum, belli bir yıl boyunca. Mesela şurada Stanifan ailesinin eviymiş. Büyük ihtimal ailecek oraya koymuşlar. Vefat edenlerin küllerini veya tabutlarını, bilmiyorum artık orasını. Mezarlıklar böyle. Bakın, hatta
Şöyle göstereyim. Aslında küçük küçük, büyük ihtimalle sadece kül koyuyorlar içine buralarda. Hep çiçeklerle süslemişler. Bu mumlar da ya çok uzun süre yanan mumlar ya da elektronik mumlar. Orayı tam çözemedim. Burada da yine ailelerin. Yani İtalya'da mezarlıklar böyle demek. Arkadaşlar bakın buralarda su ne kadar çok yükselmiş. İşte insanların oturduğu yerler. Şurada bir çadır vardı. Şu an gözükmüyor. Yani biraz daha yükselse buradan yola çıkacak belki insanların evine kadar. Buralarda setleri açmamış ama mesela şuradan çıkabilirmiş. Köylerde problem yok ama bunların yanlarındaki köylerde işte bu tarz nehirler setleri aşıp köylerin tamamını su almış. Felaket. Burada abimiz de köyden geliyor herhalde, bakınıyordu. Bunlar diyor aslında daha yüksekmiş. Bayağı bu köprünün dibine kadar gelmiş de şimdi tekrardan seviye düştü diyor. Ön tarafı sordum nasıl diye. Tamam dedi, oralar açıldı dedi, problem yok dedi. Bologna tarafına doğru. O yüzden şimdi buradan böyle devam edeceğim. Evet arkadaşlar, yol tamamıyla kapanmış. İleride çalışmalar var bir sürü. Ben dedim hemen geçerim diye ama geçirmeyeceğim büyük ihtimalle. O yüzden buradan geri dönüyorum. Bakın arkadaşlar, bu suyun çekilmiş hali direkt yolda ya. Zaten biraz önceki tarafta direkt yoldaydı. Hala oradan çekilmemiş. Buraların hepsi su altındaymış. Bakın zaten burada da görüyorsunuz. Arabaların hepsi su. Neyse döneceğiz, yandan dolaşacağız artık. Nereden dolaşacağız bilmiyorum ama bakalım. Gün Bologna'da sıkışmış durumdayım. Bakın dışarısı yağmurlu. Şöyle bir yerde kaldım. Trenler çalışmıyor. Yani ne yapsam bilmiyorum. Şimdi gideceğim bir tren istasyonuna, bir yerlere tren var mı yok mu bakacağım. Ona göre ilerleyeceğim. Ama sıkıştık yani, çok kötü. İlerleyemiyorum, böyle bir baskı var üzerimde, hareket etmem lazım. Şuraya bak. Her yer su altında. Bu işte benim geçmek istediğim yerler. Hepsi su altında kalmış. Zor durum. Geçen sene Kuraklıkla savaşan İtalya bu sene selle savaşıyor. Dünyanın düzeni değişiyor ya gittikçe. Günden günaydın arkadaşlar. Saat 5:30. Bologna sokaklarında yola çıktım. Şimdi tren istasyonuna gidiyorum. Trenim iptal olmuş maalesef. Yani oralar daha 2-3 gün kapalı. Sel basan yerler. O yüzden şimdi tren istasyonundan Floransa'ya gideceğim. Floransa'dan Flixbus'la Bari'ye gideceğim. Çünkü diğer yerlere, yani daha kuzey yerlerine biletler çok pahalı ve bilet yoktu. Bari'ye bilet buldum. Yani sel tüm planları değiştirdi.
Ama şöyle bir şey de var. Bir gün önce oralara gitmiş olsaydım, bir gün daha hızlı sürmüş olsaydım belki ben şu an sel altında kalacaktım. Şans işte yani. Hani insanlar hayatlarını kaybettiler orada. Daha kötüsü olabilirdi. O yüzden buna şükretmek lazım. Artık İtalya'ya bir daha gelip yine buraları gezeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bu sefer biraz kısa sürecek. Yani Bari'den sonra Yunanistan'a çok az kalıyor. Umarım otobüsü falan yakalayabilirim. Umarım otobüsler iptal olmaz. Son bir yer kalmıştı, onu aldım. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar, sabah 6, önümdeki sıraya bakın. Yani inanılmaz. Arkamda da insanlar var. Her şey iptal, gecikiyor, sıkıntı. Evet, yine bir tren yolculuğu arkadaşlar ve bakın buralarda elektrikli bisikletler için elektrik yeri de koymuşlar. Yani yeni trenler bu noktada bayağı iyi. Şu an bu tren Floransa'ya gidiyor, Bologna'dan. Arkadaşlar Bari'deyim. Gece 10.30. Hostel kartla ödemeyi kabul etmediği için şimdi bankamatiğe gidiyorum. Duş aldım, böyle terliklerle çıktım ama hava güzel ya, 20 derece falan. Bari'nin gençleri. Buradan hepten bakıyorum. Hostelde kalıyorum, kahvaltı dahil. Böyle buraya koymuşlar her şeyi. Gelip alıyorsunuz işte, ortak yiyorsunuz burada. Şu an Bari'deyim. Burada güzel bir balkon da var. Şöyle göstereyim sokağı size. İşte sonunda hava güzelleşiyor ya. Bugün hava sıcak olacak belli. Bari'den herkese günaydın. Gel de küfür etme şimdi bunlara. Gel de küfür etme yani. Gerçekten terbiyesizler ya. Bu tipler dünyanın her yerinde var arkadaşlar ya. Bunlardan bir kurtulamadık. Aferin, yeşil arabası var, güçlü. Bravo, tebrik ediyoruz. Bassın gitsin. Of, sonunda güneşli hava ya. Sonunda güneşli hava ya. Yağmur ihtimali sonunda %10'a indi. Yarından itibaren her yer güneşli gösteriyor. Umarım böyle kalır. Artık çadır atabilirim her yere. Arkadaşlar bir de burada kimse kırmızı ışıklara falan dikkat etmiyor, o yüzden ben de geçiyorum. Yani kimse mi durmaz ya ışıklarda? Şöyle bir de burada bisiklet sürmek de biraz zorlu. Özellikle Almanya'dan, Avusturya'dan geldikten sonra biraz kuralsız, kural tanımaz arabalarla savaşıyorsunuz. Bisikletlilere saygı da bir tık düşüyor maalesef. Yani adamların umurunda değil. Sürekli bağırışıyorlar zaten. Çok sesliler. Yani çok fazla iplemiyorlar neler olduğunu. Çarpıyorlar, marpıyorlar. Zaten arabaların göçük. Genelde hani Fransızlar da çarparak park ediyor ya. Sanki burada da öyle bir şey var gibime geldi. Emin değilim ama öyle bir şey olabilir. Buradan sola gidecekmişiz. Sola gidelim.
Şimdi şehir merkezine doğru gidiyoruz. Bir oralara bir bakalım, küçükten bir şehri gezelim. Sonra aşağı doğru ineceğim zaten. Bugün Bari'den kesin çıkacağım. Buongiorno, buongiorno. Ah arkadaşlar, İtalya'yı böyle baştan sona gezecektik ki sadece bir kısmını gezebileceğiz artık. Olsun. Yapacak bir şey yok. Dün 9 saat otobüsteydim. 9 saat boyunca yağmur yağdı. 9 saat boyunca yağmur yağdı ki İtalya'nın neredeyse kuzeyinden güneyine indim. Baştan sona her yerde sağanak yağmur yağıyordu. İnanılmaz yani. İtalyanlarla konuşuyorum. Diyorlar ki geçen sene aynı bu tarihlerde hava en az 30 dereceydi. Şu an hava 18-19 derece. 10 derece fark var. Ve yağmur var, çamur var, sel var. Vallahi garip ya. Bakın buralarda heykel, binalar başladı ya. Yavaştan. Daha denizi görmedik, bakalım. Denizi biraz sonra göreceğiz. Umuyorum ki. Aslında buradan da Yunanistan'a feribotlar var. Fakat ben yine de biraz İtalya'da kalmak istiyorum. Yunanistan'da zaten çok vaktim olacak. İtalya'da çok fazla vakit geçiremedim. Aslında benim hedefim de İtalya'da şöyle bir en az 15 gün bisiklet sürmek vardı. Hem İtalyancamı da işte böyle köylerde kalarak falan geliştirmek istiyordum. Yani 3-4, nasıl diyeyim, 4-5 gündür İtalya'dayım. Yok, daha fazla. 5-6 gün oldu belki. Bayağı İtalyanca konuştum çünkü İngilizce konuşan sayısı gerçekten çok az ülkede. Tabii geçen yıllara göre daha fazlalaşmış. Çünkü bir 5-6 sene önce falan şeydi. Çok daha azdı. Yani hiç rast gelmiyordunuz. Şimdi gençler konuşuyorlar İngilizce ya. Hatta öyle 14-15 yaşındaki çocuklar bile köylerde çatpat anlatıyorlar size. Yine de arkadaşlar geldi. Burası kalesi gibi bir şey herhalde. Popoli di Puglia. Neymiş burası? Castello Stivalieri. Bari'nin sarayıymış. Herkes fotoğrafını çekiyor. Aşağıda neler var? Çimler var. Çok da özel bir şey yok. Castello di Bari. Burası acayip turistik bir kent arkadaşlar. Hatta çok pahalı burası. Ben gittim, hostelde kaldım. Hostel bile çok pahalıydı. Yani 36 euro ödedim. 10 kişilik odada bir yatağa. Düşünün, 36 euro. Kahvaltı dahil değil. Kahvaltı dediğiniz şey İtalya'da kahvaltı dahil demeye bakmayın. Türk kahvaltılarına hiç benzemiyor. Meyve suyu, kahve, kruvasan veya işte böyle tost ekmeği veriyorlar. Reçel, Nutella, bu kadar. Yani yanında fazladan bir şeyler varsa şanslısınız. Evet, İtalyan bağırtması. Evet, şimdi katedrale doğru geliyoruz. Evet. Genelde arkadaşlar Avrupa'da şehirlerin merkezlerinde büyük kiliseler, katedraller oluyor veya tren istasyonları. Şehir merkezi dediğimizde aklımıza gelen yerler bunlar oluyor. Yine çok kalabalık tabii. Maşallah. Julia.
È una scarcioffa. Buongiorno. Dammi quella signora ragazza con busta. Ciao, buongiorno.